Mantık soruları dikkat çeken soru tiplerinden. Bu videoda size mantık soruları soracağım. Vereceğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bu soruda bir kişi doğru, bir kişi yanlış söylüyor. Bakalım siz sonuca ulaşabilecek misiniz? Bir kabilede kadınlar pazartesi, salı, çarşamba günleri, erkeklerse perşembe, cuma, cumartesi günleri yalan söylemekteymiş. Diğer günlerse yalnızca doğruyu söylüyorlarmış. Bir gün erkeklerden biri, kadınlardan biriyle bir araya gelmiş ve sohbet etmeye başlamışlar. Laf arasında kadın erkeğe şunu söylemiş. Dün yalan söylüyordum. Erkek, ben de diye cevap vermiş. Bu diyaloğa dayanarak konuştukları günün hangi gün olduğunu bulabilir misiniz? Sorunun tek cevabı vardır. O da Perşembe. Perşembe günü kadınların doğru söyleme günü. Kadın doğru söyleyerek çarşamba günü yalan söylediğini söylüyor. Perşembe günü erkeklerin yalan günü. Kendisinin de çarşamba günü yalan söylediğini söylüyor ama bu da bir yalan. Cevap biraz da soruda gizli. Kümeler diye bir konu olduğunu hatırlarsınız. Oradan hatırladıklarınızı kullanabilmeniz için doğru bir soruydu. Eğer doğru cevap verdiyseniz mantık gücünüzü iyi kullanıyor, bunun da ötesinde tüm olasılıkları ele alarak doğru cevap veriyorsunuz. Zeki birisiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz gayretiniz takdire şayan ama yanlış düşündüğünüz için yanlış cevap verdiniz. Daha dikkatli olun. Eğer cevap veremediyseniz bu tür sorulara alışmanız gerekiyor. Daha çok soru çözün ve daha iyi düşünün. Arkadaşlar, Eğlenceli Tarih diye bir kanal açtım. Bu kanalda animasyonlu, bilgilendirici tarih videoları izleyebilirsiniz. Link açıklamalarda. Matematik yeteneğinin hayatımızın temelini oluşturduğunu düşünüyorsanız bu soru tam size göre. Can'la Kaan beraber bakkala giderler. Bakkaldan bir paket bisküvi almak isterler. Fakat bakkala vardıklarında fark ederler ki Can'ın bir bisküvi alabilmek için 24 kuruş eksiği, Kaan'ın ise 2 kuruş eksiği vardır. Bunun üzerine Can bisküvi almaktan vazgeçer ve parasını Kaan'a verir. Ama hala bir bisküvi alacak paraları yoktur. Buna göre sizce bir bisküvi kaç kuruştur? Doğru cevap 25 kuruş. Bir bisküvi x kuruş olsun. Can'ın x eksi 24 kuruş, Kaan'ın da x eksi 2 kuruşu vardır. Can parasını Kaan'a verince toplam 2x eksi 26 kuruş olur. Ama bu arada hala parası yetmediğinden 2x eksi 26 x'ten küçüktür. Bu denklemleri birleştirirsek x 24 ve 26 arasında olur. Bu durumda x 25'tir. Bu bir matematik sorusu. Ama mantık da gerektiriyor çünkü matematik denklemi size hazır olarak verilmemişti. Siz soruyu değerlendirerek denklemi kurdunuz. Eğer doğru cevap verdiyseniz akıllı ve neyi nerede kullanması gerektiğini bilen birisiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz size verilen bilgileri doğru sınıflandıramadınız. Ayrıca muhtemelen matematikle de aranız iyi değil. Daha fazla pratiğe ihtiyacınız var. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Aşağıdakilerin hepsi doğrudur. B. Tüm şıklar yanlıştır. C. H şıkkı doğrudur. D. B şıkkı doğrudur. E. Aşağıdakilerin hepsi doğrudur. F. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. G. H şıkkı yanlıştır. H. Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.
Cevap B. Çünkü ortada bir soru yok. Dolayısıyla B seçeneği dışındaki seçeneklerin de doğru olma ihtimali olmaz. Böyle sorular sizin dikkatinizi ölçmek konusunda başarılıdır. En başından dikkatinizi vererek okursanız zaten bu bölümdeki yanlışı kolaylıkla fark edebilirsiniz. Eğer doğru cevapladıysanız dikkatiniz de mantık gücünüz de yerinde. Verileri iyi analiz ediyor ve doğru sonuca ulaşıyorsunuz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz dikkatiniz çok dağınık. Dikkatiniz dağınık olduğu için mantık zincirini de kuramıyorsunuz. Soru cevaplamak için mantık zinciri kurmak, yani verilerin birbiriyle bağlantısını keşfederek kullanmak çok önemlidir. Daha çok gayret edin. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.